Başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık 2020'de Karabağ'ın tekrar özgürleştirilmesini kutlayan bir zafer geçidi düzenlendi. Geçitte Azerbaycan Özel Kuvvetlerinden Türk ordusunun temsilcilerine kadar birçok birlik yer alıyordu. Ancak İlham Aliyev'in düşman ordusunu dağıttık derken özellikle baktığı noktada daha önce hiçbir basın organına yansımayan bir birlik vardı. Düşman saflarını dağıtan, nice köylerin ve kentlerin tekrar özgürleşmesini mümkün kılan ve asıl görevi düşman arka cephesinde olan bu birlik, Azerbaycan Dış İstihbarat Birimi, Hərbi Kəşfiyyat Hidmeti Özel Kuvvetler Birimi yarasalardı. Özel büronun bu bölümünde dosttan çok daha öte bir ülkenin istihbarat teşkilatını, Azerbaycan'ın iç ve dış tehditlerden korunmasını sağlayan Devlet Güvenlik Hizmeti ya da Azerbaycan Türkçesiyle Devlet Təhlükəsizliyi Hidmetini ve Azerbaycan Dış İstihbarat Birimi Hərbi Kəşfiyyat Hidmetini ele alacağız. Ancak hemen öncesinde sizlerden bir ricam var. Her bölüm yeni bir istihbarat servisini incelediğimiz özel büro serimize destek olmak için videomuzu beğenmeyi, GZT'ye abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kardeş devlet Azerbaycan'ın istihbarat yapısını anlayabilmemiz için önce modern tarihine biraz değinmemiz gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Mehmet Emin Resulzade'nin bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyerek kurduğu bağımsız Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti aslında onun yalnızca Azerbaycan tarihinin değil, Türk tarihinin de en önemli isimleri arasında yer almasını sağlamıştı. Nitekim bu süre zarfında Azerbaycan'ın ilk istihbarat teşkilatlanması da meydana getirilmiş ve Harbiye Nazırı Samet Bey Mehmendarov'un Savunma Bakanlığı bünyesinde istihbarat ve karşı istihbarat bölümü oluşturulmuştu. Bu bölümle eş zamanlı olarak yeni kurulan devleti işgalden korumak maksadıyla tesis edilen Devlet Savunma Komitesi bünyesinde bir karşı istihbarat örgütü olarak Karşı Devrim ve Mücadele Örgütü de kurulmuştu. Çok kısa bir süre içerisinde 30.000 kişilik ordu kurulmasını sağlayan Harbiye Nazırlığı'nın ve genel itibariyle de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin hızlı bir şekilde teşkilatlanmasına büyük katkı sağlayan örgüt, Azerbaycan'ın modern istihbarat yapısının da öncülü olarak düşünülebilir. 1920'ye gelindiğinde ne yazık ki bölgede yükselen Sovyet gücü eski Çarlık coğrafyasında oldukça hızlı bir ilerleme ile Azerbaycan'ın da kapısına dayanmış ve 1991 yılında sonlanana kadar Azerbaycan'ın da içinde yer alacağı bir Sosyalist Cumhuriyetler Birliği meydana getirmişti. Azerbaycan'ın tıpkı devlet teşkilatlanmasında olduğu gibi istihbarat kurumları da bu süreçte Sovyet istihbarat yapılanmalarıyla senkronize bir şekilde çalışmıştı. Sovyetler Birliği'nin imza teşkilatlanması KGB'nin Azerbaycan kolu daha ziyade ülke içerisinde kontrterör ve kontrespiyonaj faaliyetleriyle devrim karşıtlarının tespit ve kontrol edilmesi üzerine odaklanırken dış istihbarat konularında merkez KGB yapısıyla eş zamanlı bir çalışma yürüyordu. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev de 1944'te KGB'de göreve başlamış, 1967'de Azerbaycan KGB'sinin başkanı olarak tümgeneral rütbesini elde etmişti. Sovyetler Birliği'nin istihbarat yapılanmalarını ÇK, OGPU ve KGB'de dahil olmak üzere incelediğimiz özel büronun ilk bölümünü henüz izlemediyseniz sağ üstte yer alan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Ancak Azerbaycan'da Mehmet Emin Resulzade'nin sözleri elbette unutulmamış ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte Kafkasların bu Türk yurdunda tekrar "Ey kahraman evladın şanlı vatanı" diye başlayan milli marş ulusal marş ilan edilerek okunmaya başlanmıştı. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tekrar bağımsızlık kazanmasıyla birlikte KGB temelleri üzerine kurulu olan istihbarat yapısı da bu tekrar kurulan ancak tarihi bir o kadar kuvvetli olan Cumhuriyet'in bağımsızlığı ve refahı için yeniden organize edilerek Milli Tehlikesizliği Nazırlığı yani Milli Güvenlik Bakanlığı olarak hizmet vermeye başlamıştı. 1991'den 2015'e kadar Azerbaycan Cumhuriyeti dahilinde istihbarat, karşı istihbarat, devlet sırrının korunması, suçun ve suçluların tespiti ve önlenmesi gibi alanlarda
alanlarda aktif bir şekilde faaliyet gösteren bakanlık aynı zamanda dış operasyonları da bünyesinde gerçekleştiriyordu. 2015'te ise Başkan İlham Aliyev'in fermanı ile Azerbaycan istihbarat yapısının iki koldan ilerlenmesine karar verilmişti. Bakanlık yerine Azerbaycan topraklarında güvenliği tesis edecek olan Devlet Tehlikesizliği Hizmeti yani Devlet Güvenlik Hizmeti ve Dış İstihbarattan sorumlu Harici Keşfiyat Hizmeti yani Dış İstihbarat birimine bırakmıştı. Milli Tehlikesizlik Nazırlığı gibi yerine kurulan bu iki yapı da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yürütme erkine yani Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak çalışacak şekilde planlandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 109. madde 7. bendi rehber tutularak alınan bu kararın gerekçesi özel hizmet kurumlarının faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması ve devlet yönetim kapasitesinin iyileştirilmesi olarak gösterilmişti. Böylelikle Azerbaycan'ın günümüze kadar her geçen gün daha kurumsal ve çağdaş bir yapıya sahip olan ve giderek daha da profesyonelleşen istihbarat yapısının da temelleri atılmış oldu. Devlet Güvenliği Servisi'nin ilk başkanı Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Kahramanı madalyasına da sahip olan Medet Guliyev'di. 2015-2019 yılları arasında başkanlık görevi ifade eden Guliyev'in 2019'da Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanmasıyla yerine Ali Nağıyev gelmişti. 2004-2011 yıllarında Milli Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak görev alan Nağıyev, 2011-2019 yılları arasında ise Başsavcılığa bağlı Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Dış İstihbarat Teşkilatı'nın başında ise kurulduğu günden bu yana Orhan Sultanov bulunuyor. 2007-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Birleşik Krallık Büyükelçiliğinde 1. Katip olan Sultanov bu görevinin ardından 4 sene boyunca Milli Güvenlik Bakanlığı'nda görev almış ve Dış İstihbarat Servisi'nin kurulmasıyla birlikte 14 Aralık 2015'te servisin başına getirilmişti. Videomuzun başında da bahsettiğimiz bu özel yarasa birliği de bu ikili yapı içerisinde Dış İstihbarat Servisi'ne bağlı olarak tesis edilmişti. Nitekim 2. Karabağ Savaşı süresince gerçekleştirdikleri başarılı müdahalelerle yarasaların adları toplum tarafından bilinirlik kazandı ve gerçekleştirilen zafer geçidinde kendilerine de yer verildi. Kubatlı kentinin işgalden kurtarılmasında büyük çabası olan Yarasa Birliği'nin asker sayısı, komutanlarının adı ve faaliyetleri gizli tutuluyor. Ancak geçitten ve Karabağ'ın işgalden kurtarılmasındaki faaliyetlerinden görebildiğimiz kadarıyla Azerbaycan'ın en elit birlikler arasında yer aldıklarını söylesek yanılmış olmayız. Azerbaycan istihbarat yapısının tekrar organize edilmesiyle artan operasyonel kapasitesi kendini dış istihbarat yapısı bünyesinde Azerbaycan toprakları dışında yapılan operasyonlar ve Yarasa Birliği ile Karabağ'ın özgürleştirilmesine gerçekleştirilen başarılı müdahalelerle ortaya koymuştu. Ancak elbette bu kapasite yalnızca dış istihbarat yapısı değil, aynı zamanda devlet güvenlik hizmeti bağlamında da iç güvenlik noktasında dikkatleri üzerine çekiyordu. Geçtiğimiz dönemde bilhassa İran ile Azerbaycan arasında yükselen gerginlik ve Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'ın gerçekleştirmeye çalıştığı istihbari faaliyetler devlet güvenlik hizmetinin kontrespiyonaj faaliyetleri neticesinde arka arkaya ortaya çıkarıldı. Örnek olarak devlet güvenlik hizmetinin basın servisi tarafından 16 Mayıs 2023'te yapılan son açıklamayla Ermeni istihbarat birimleriyle işbirliği içerisinde olan Reşat Ahmedov ve Rovşan Amirov da istihbarat birimleri tarafından yakalanarak gerçekleştirdikleri vatana ihanet, teröre hazırlık, yabancı örgütlerle işbirliği suçlarından ötürü tutuklandıkları duyurulmuştu. Bölgedeki çekişme sonucu İran-Ermenistan yakınlaşması gözlenirken aynı şekilde Azerbaycan istihbaratı ile Mossad'ın da İran minvalinde yakınlaşması açık kaynaklara yansıyanlar arasında yerini aldı. Dönem itibariyle yapılan birçok haberde Karabağ'ın özgürleştirilmesi süresince Azerbaycan ordusunun İsrail İHA ve SİHA teknolojisinden faydalandırıldığına yer verilmişti. Benzer şekilde Türk ordusunun da barış döneminde Azerbaycan ordusuna özellikle subay kademesindeki eğitim desteği ve 2. Karabağ Savaşı süresince İHA ve SİHA tesis etmesi akıllara kaçınılmaz olarak iki kardeş organizasyon MİT ile Azerbaycan istihbaratı arasında bir işbirliğinin olup olmadığı sorusunu getiriyor. İstihbarat servislerinin doğası gereği bu gibi çalışmalar çok daha gizli ve disiplinli yürütülürken Türkiye ve Azerbaycan gibi iki ülkenin böylesi hayati bir konuda birbirlerine destek sağlaması da oldukça muhtemel. Yani tıpkı Türk ordusu ile Azerbaycan ordusu arasındaki işbirliği olduğu gibi MİT ile Devlet Tehlikesizliği Hizmeti ve Harici Keşfiyat Hizmeti arasında da bir işbirliği bulunuyor desek pek de yanılmış olmayız. Son olarak Devlet Güvenlik Hizmeti'nin devlet güvenlikleri teşkilatlarında özel nitelikli yüksek eğitimli memurlar yetiştiren, son olarak Devlet Güvenlik Hizmeti'nin yüksek nitelikli eğitimli memurlar yetiştiren bir de Devlet Güvenlik Hizmeti Akademisi bulunuyor. 1 Aralık 1998 yılında kurulan akademide temel uygulamalı bilimsel araştırmalar yürütülürken yüksek ve ek eğitimli programlarda yer alıyor. Akademi başkent Bakü'de bulunuyor ve toplamda 3 fakültesi var. Fakülteler sırasıyla Sınır Kuvvetleri, Operasyonel Personelin Eğitimi ve Bilgi Güvenliği fakülteleri şeklinde. Bu fakültelerde güvenlik teşkilatları için özel harekat eğitimi, içtihat, bilgi güvenliği ve
ve diğer alanlarda yoğun eğitimler verilirken hukuk, bilgi teknolojileri, yabancı diller, sosyopolitika, askeri beden eğitimi konuları da müfredatta yer alıyor. 20 Aralık 2005'te Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesiyle akademinin adı resmi olarak Haydar Aliyev Devlet Güvenlik Hizmeti Akademisi olarak yeniden düzenlendi. Akademinin eski başkanı Ziya Yusufzade'nin 2015'te yaşamını yitirmesiyle yerine önceden Ulusal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Ali Şafiyev getirilmişti ve kendisi hala daha akademinin rektörü olarak yer alıyor. 2015'ten bu yana Azerbaycan istihbaratında artan bu kurumsallaşma ve beraberinde getirdiği profesyonelleşme ile öyle görünüyor ki ilerleyen dönemde hem Devlet Tehlikesizliği Hizmeti hem de Harici Keşfiyat Hizmeti adından daha çok söz ettirecek. Azerbaycan istihbaratı hakkında sizin görüşleriniz neler? Sizce bölgede etkinliklerini daha da arttırabilmeleri mümkün mü? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Özel Büro'nun yeni bölümlerinden haberdar olmak ve daha fazla istihbarat içeriği için videoyu beğenerek GZT'ye abone olabilirsiniz. Başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık 2020'de Karabağ'ın tekrar özgürleştirilmesini kutlayan bir zafer geçidi düzenlendi.